Otların arasında bir yer sincabı var. Ufukta bir yırtıcı beliriyor. Sincap bunu ilk fark eden oluyor. Kaçabilir, saklanabilir. Hayatta kalma şansı yüksek. Ama o ne yapıyor? Bir anda yüksek bir çığlık atıyor. Bu ses çevredeki diğer sincapları uyarıyor. Hepsi kaçıyor. Peki kendisi? Yırtıcı artık onu fark etmiş durumda. İşte tam bu noktada bilim durur ve şu soruyu sorar. Bu davranış neden var? Doğal seçilim basit bir kural izler. Hayatta kalan genler aktarılır. Hayatta kalamayanlar elenir. O halde neden bir canlı kendi hayatını riske atar? Neden başkaları için bedel öder? Bu evrimsel biyolojinin en rahatsız edici sorularından birisidir. Adı da buradan gelir. Altruizm paradoksu. Görünürde fedakarlık vardır. Ama görünmeyen bir şey daha var. Genetik muhasebe. Yer sincabı bağırdığında kurtardıkları çoğunlukla akrabalarıdır. Aynı genlerin kopyalarını taşırlar. Yani aslında sincap kendini değil, genlerini korumaktadır. Evrim bireyleri değil, genlerin hayatta kalma olasılığını seçer. Bu yüzden fedakarlık sandığımız kadar saf değildir. Şimdi başka bir sahneye bakalım. Gece. Bir vampir yarasa avlanamamış ve açlıktan ölmek üzeredir. Başka bir yarasa gelir ve kendi kanını onunla paylaşır. Akraba değiller. Peki neden? Çünkü yarasalar hatırlar. Bugün veren yarın alır. Bugün cimri olan yarın dışlanır. Bu artık genetik değil, sosyal bir yatırımdır. Altruizm burada bir iyilik değil, uzun vadeli bir hayatta kalma stratejisidir. Peki ya insanlar yabancılara yardım eder? Hiçbir genetik bağ yoktur. Bazen karşılık bile beklenmez. Peki bu nasıl açıklanır? Cevap sosyal evrimdedir. İtibar kazanılır. Güvenilir birey olunur. Daha iyi eş seçimi yapılır. Daha güçlü sosyal bağlar kurulur. Ahlak gökten inmiş bir kural değil, evrimsel bir yan üründür. Altruizm paradoks gibi görünür. Çünkü kısa vadede kayıp, uzun vadede kazanç üretir. Doğa kısa vadeli sezgilerimize uymaz. O olasılıkları ve nesilleri düşünür. Yer sincabının çığlığında bir hata yok. Vampir yarasanın paylaşımı bir mucize değil. İnsan fedakarlığı da sincap ve vampirinkiyle aynı. Hepsi aynı hikayenin farklı sahneleridir. Öyle ki evrimde bencillik bazen fedakarlık kılığına girer.